abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama sloke Bhakti bhavati naistike Hare Krishna. So we are reading Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita okuyoruz. Chapter 9. 9. bölüm. So we'll do little overview. Biraz genel bir bakış yapacağız 9. bölüme. Already you heard many classes already over. Yani bir sürü Bhagavad Gita hakkında sınıf duydunuz. So this chapter name is Most Confidential Knowledge. Bu bölümün adı en gizemli bilgi. After speaking 8th chapter, 8. bölümden konuştuktan sonra so now Lord Krishna is speaking 9th chapter. Şimdi 9. bölümde konuşuyor Lord Krishna. And all this chapter from 1st to 8th chapter, Yani bütün 1. bölümden 8. bölüme kadar he explained o açıklıyor. Karma Yoga Karma Yoga'yı anlatıyor and some part of Bhakti Yoga. ve biraz Bhakti Yoga'nın bir bölümünden bahsediyor. So in 2nd to 8th he described Ve second he explains the soul and body and soul. ikinci olarak da beden, ruh arasındaki ilişkiyi anlatıyor. And up to 8 he described the power of devotional service. Sonra da adanma hizmetinin gücünden bahsediyor. So 9th he wants to explain the pure devotional service. Ve 9. bölümde de o saf adanma hizmetini anlatmak istiyor. And he first sloka he spoke that Ve ilk şulakada şöyle konuşuyor. idam tute guhyatamam prabhaksham manusuyame. I am giving this knowledge to you because you are not envious. Diyor ki bu bilgiyi sana veriyorum Arjuna çünkü sen kıskanç birisi değilsin. So he is giving this knowledge who is non-envious. Bu bilgiyi kıskanç olmayan, haset etmeyen veriyor. These are the bad qualities which is in our heart. Bunlar bizim kalbimizdeki kötü nitelikler. Kam, krodh, lobh, moha, mad, matsarya. This lusty, lust, anger, Şehvet, öfke, greedy, açgözlülük, lamentation, yakınmak, mad and matsarya. This is the envy. ve sonra haset geliyor. So these are the 6 bad thing which is very difficult to cleanse, very difficult to give up this thing. Ve bunlar 6 tane bırakılması, kurtulması çok zor olan duygular. And even the 5 thing we can use in Krishna service. 5. 5 tane. Out of 6. Bu 6 taneden 5 tanesini Krishna bilinci hizmetinde kullanabiliriz bunlardan. You can use this thing in also Krishna service. Bütün bunların bu 5 tane şeyi Krishna'nın hizmetinde kullanabiliriz. But one thing you cannot use. Ama bir tane şeyi kullanamayız. That is envy.
Bu da envy. bu da hasettir. So envy is a very bad thing. Haset çok kötü bir şeydir. If you have envy, then it is very difficult to free from this material world. Eğer haset bir duygumuz varsa bu maddi dünyadan kurtulmak çok zor. Irsha, it is says anusuya. Anusuya or irsha in Sanskrit word. Bu Sanskritçe bir kelime. So the first qualification is, if you want to enter in spiritual realm of spiritual kingdom, Eğer spiritüel mekana girmek istiyorsanız ilk nitelik, spiritual means yani spiritüel ne demek? this is like material and spiritual. Both are like great difference. Yani bu maddi ve spiritüel kavramları arasında büyük bir fark var. And looks like they are similar. İkisi aynı gibi gözüküyor. So if we have this one quality, the envy, Eğer bu tek niteliğe sahipsek ki bu da haset, it does not allow to come to spiritual platform. Bizim spiritüel platforma gelmemizi engeller. And we know what is the spiritual platform. Yani spiritüel platformla ne demek istediğimizi biliyoruz. Spiritual means that which sometimes it is invisible, Yani spiritüel dediğimiz şey bazen gözle görünmez, but it is sometimes visible. bazen de görünür. So Krishna now going to say this thing. Yani şimdi Krishna bunların hakkında konuşuyor. Why the devotee, same thing, devotee can see the Lord, and where the non-devotee cannot see the Lord. Neden bir adanan Tanrı'yı görürken adanan olmayanlar Tanrı'yı göremezler? So many sloka he explained in this chapter. Bu bölümde birçok kıtada, şlokada bunu açıklıyor Krishna. And first he says, don't envy. Ama ilk söylediği şey hasetlik yapmayın, kıskanç olmayın. And what is the envy? Bu ne demek kıskançlık? And envy means if you see somebody nice, we become very so in our heart, oh, how he's got this, how he is like this. Haset etmek ne demek? Birisini, çok güzel birisini gördüğünüzde kalbinizde aman Tanrım o nasıl oluyor da böyle oluyor. To see somebody goodness, we feel very bad. Yani birisinin iyiliğini görmekten biz çok kötü hissediyoruz. Means someone happiness, and what we feel, we burn in our heart, we burn ourselves. Yani birisinin mutluluğu içeriden bizi yakıyor demek. Kendimizi yakması. People sometimes say it is no, why he is like this, why he is not like that, why he is intelligent, why he is beautiful. So for others, when you see others, we ourselves, the envy is very bad for ourselves. Yani başkalarını gördüğümüzde neden o kadar güzel, neden o kadar bilgili? Yani bu haset etmek ilk önce kendimiz için zararlı. Kendimize zararlı. And we thought we will do for bad for him, because why he is so elevated, why he is going very nicely, why he is whatever, his business and his money, his prosperity, his whatever, why he is like that. Ve onun için kötü bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Neden onun çok parası var, neden öyle bir işe sahip, neden böyle bir zenginliğe sahip? Hep sorguluyoruz. So what we do? Biz ne yapıyoruz? He is the outside, when you see outside the other people, we feel bad. Yani dışarıdaki insanları görüyoruz ve kendimiz kötü hissediyoruz. Means we are doing ourselves bad. Yani bu da demek oluyor ki kendimize kötü bir şey yapıyoruz. And we are burning ourselves. Kendimizi yakıyoruz. So that's the envy is such a bad thing. You can imagine, you see good thing, feel very bad in our heart. Yani bu yüzden haset çok kötü bir şey. İyi bir şey görüyoruz ve kalbimizde çok kötü hissediyoruz. So that's why envy is always bad for us. Bu yüzden haset her zaman bizim için çok kötü. And we think
we are doing something bad to others, but no, the envy looks like we are thinking, oh, I am very angry to that person and I am envious, no? Yani biz aslında bu duyguya sahip olarak başkasına zarar verdiğimizi düşünüyoruz. Yani ama öyle olmuyor. Yani o kişiyi kıskanıyoruz, haset ediyoruz, kendimize zarar ediyoruz. But actually, we harm ourselves. Kendimize zarar veriyoruz gerçekten. So that was the envy. That's why Krishna says, you are not envious. I am giving this knowledge to you. Bu yüzden Krishna burada böyle diyor. Sen haset etmediğin için bu bilgiyi sana veriyorum. Because envious person, he himself finish. Ama haset eden kişi kendi kendini bitirir zaten. And he cannot do others the welfare, others good, and also himself also he cannot do himself also. Yani başkalarının iyiliğine bir şey yapamadığı gibi kendisi için de iyi bir şey yapamaz. That's why we have to give up this envy outside. Bu yüzden bu haseti dışarıda bırakmamız gerekiyor. And what is the envy? If we see good for others, we feel very bad in our heart. Means some envy thing is going on inside our heart. Yani haset ne demekti? Başkalarının iyi yaptığı şeyleri görüp kalbimizde kötü hissetmek. Böyle bir duyguya sahipsek birazcık içimizde haset var. So this was the big topic Bu çok büyük bir konu. in Bhagavad Gita and Bhagavatam. Same slokas. Yani Bhagavad Gita'da ve Bhagavatam'da aynı shlokalar, kıtalar var. It is also second slokas. Srimad Bhagavatam. Dharma prajoita kaita vatro paraman nirmascharanam satam. He said that person can enter Bhagavatam with the maschar. You know, also in Hindi and also in Sanskrit there's a mascharta. Mascharta means is envious. Yani Bhagavatam bilgisinin içine haset eden kimseler giremez diyor. So all the scripture it's mentioned you have to give up the envy. Bütün metinlerde bundan bahsediliyor. Hasetten vazgeçmeliyiz. Without give up envy, we cannot get the peace, the prosperity. Ve hasetten vazgeçmeden ne huzura kavuşabiliriz ne de refaha kavuşabiliriz. Açar mısınız? So envy is burning inside and the heart is burning outside. Haset içeriden yanıyor, sıcaklık dışarıdan yakıyor. This is the material world. Maddi dünya böyle. So we'll start the 9th chapter. 9. bölüme başlıyoruz. I will not study. Don't worry, because if you go 1-2 sloka, it will take too much time. I will just. Just in case. Yes, please. So the Lord is saying, Arjun, you are not envious person. Ve Tanrı diyor ki Arjuna'ya sen haset etmeyen birisin. It means if we are free from envy, so we can receive the knowledge. Yani hasetten özgür olduğun için bilgiyi alabilirsin de. So then he is going to say to second slokas. Sonra ikinci kıtayı konuşuyor. He said this knowledge is very confidential knowledge. Yani bu bilgi çok gizemli bir bilgidir diyor. When I was a student, when I read this sloka, the second slokas,
Ben öğrenciyken bu ikinci kıtayı okuduğumda I remember Raj Vidya Raj Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Avagavam Dharmam Susukham Kartum Adhyayam. This knowledge bu bilgi diyor is the king of education, bütün eğitimlerin kralıdır the most secret of all secrets, ve bütün gizliliklerin gizemidir and it is pure knowledge. ve saf bilgidir. And because it is given the direct perceptions of the self by realization. Ve doğrudan doğruya benlik idrakini kavrama imkanını verir. Maybe you can understand. Will go a little step by step. Ben belki burada anlaşılması için basamak yani adım adım. Raj Vidya Raj Guhyam Pavitram Idam Uttamam. Raj Vidya means king. Raja, no Raj. Raj The demek king of all knowledge. kral demek. Bütün bilgilerin kralı. Raj Vidya. Raj Guhyam is also king of secrets, like secret knowledge. Raj Guhyam. Guhyam means very secret. Raja Guhyam da gizemli bilginin kralı demek. And Pavitram Idam Uttamam. This is Pavitra. Pavitra means sacred. Yani pavitra demek kutsal demek. And Uttamam, best. Pavitram Idam Uttamam. Uttamam da en iyi demek. Pratyaksha Avagamam Dharma. Pratyaksha means direct. Pratyekya da direkt olarak demek, doğrudan. If you do this knowledge, if you receive this knowledge and direct knowledge, Susukham Kartum. When you receive directly this, Yani bu bilgiyi direkt olarak aldığın zaman then you will feel Susukham. You will feel happiness. susukam olacaksın. Yani mutluluk gelecek. Did you understand some? Anladınız mı? One time I was doing parikrama, Giriraj parikrama. Bir keresinde Giriraj parikrama yapıyordum. Etrafında Evet. Govardhan Tepesi. So that was the direct perception. Bu doğrudan deneyimdi. Like whatever doing direct, so you will get the susukham. You will get the happiness. Yani neyi direkt olarak doğrudan yapıyorsanız o zaman mutluluğu alacaksınız. So we did parikrama, and it should be give the happiness. Yani biz parikramayı yaptık ve mutluluk vermesi gerekiyor. So pain you cannot get out 2 days. Ama o kadar çok ağrı var ki 2 gün ayağa kalkamıyorsun. So because when I was reading these slokas, I said how Krishna says when you do direct, something do direct, this is the spiritual, you will get the happiness. Instead of happiness, my pain, my body is so much pain. Ve ben bu kıtayı okuduğumda ondan sonra düşündüm ki nasıl oluyor da hani bir şeyi doğrudan yapıyorsun, spiritüel bir şeyi doğrudan yapıyorsun. Evet yapıyorum ama vücudum o kadar çok ağrıyor ki mutluluk yerine acı var. Did you understand something? Anladınız mı? Because this chapter is very no, not complicated. It's very good chapter. Çünkü bu bölüm çok iyi bir bölüm. Because we have to go deep. I don't know because my language. I don't know how I can explain to you. All of you can understand. Yani ben dil nedeniyle nasıl anlatacağımı bilmiyorum ki siz hepiniz anlayabilirsiniz. It means when we are performing the devotional service, Yani biz güçlü bir şekilde adanma hizmetini yapıyorsak, because direct contact, when you direct do the devotional service, direct, direkt olarak doğrudan adanma hizmetinde bulunuyorsunuz. then you will get the happiness. O zaman mutluluk gelecek. If you don't get the happiness, means something we are doing wrong. Eğer mutluluk gelmiyorsa yaptığımız o faaliyetten bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Krishna going to say like that. Krishna böyle diyor. Like the Arjuna did,
and Mahabharata is the already everything he did. Arjuna her şeyi yaptı. And whoever and what the war is like, it was like great distress, no? Ve Arjuna için o savaş büyük bir endişeydi, sıkıntıydı. And he finished everything, but he could not imagine how it is done. Yani her şey bittiğinde nasıl olduğunu hayal bile edememişti. You understand? Anlıyor musunuz? So if you do the service, devotional service, Eğer adanma hizmetinde bulunursanız, like direct, we are taking the Krishna's name. yani doğrudan, yani Krishna'nın isimlerini alıyoruz. So it can give us pleasure. Bize keyif verir. But instead of pleasure, we are not getting anything. Ama o keyif yerine hiçbir şey elde etmiyoruz. Some devotees say, when I started chanting, my business went high. Bazı adananlar diyor ki ben zikretmeye başladığımda işim zirve yapıyor. And one day I was in Jaipur. Bir gün Jaipur'daydım. So two brahmachari we went. So one businessman came and said, "You come and chant my house. My business will go high." Ve birkaç brahmachari ile birlikte duruyorduk. Bir tane iş adamı geldi. Lütfen benim evime gelin. Benim evimde zikredin. Benim işim çok iyi olacak o zaman. So there is many things, but this is not the result which we want. Yani bir sürü şey var ama bizim istediğimiz sebep bu değil. So Krishna explained from first to 8th chapter, he explained the power of devotional service. Ve 1. bölümden 8. bölüme kadar Krishna adanma hizmetinin gücünü anlatıyor. And now he going to give the super secret knowledge. Ve şimdi de süper gizemli bilgiyi anlatıyor. Guhya, Guhyatara, Guhyatam. Guhya means secret, and Guhyatam is more secret, and Guhyatam is more secret. Yani gizli, daha gizli, en gizli. Gizemli. And then he describes in the last he gives the Guhyatam, that super like pure knowledge in last slokas. Son kıtalarda bu süper bilgi hakkında süper bilgiye geliyor, onu veriyor. And he says, you are non-envious, you have the qualities, those who are non-envious, they can get this knowledge. Yani diyor ki haset etmediği için etmeyenler bu bilgiyi alırlar. And those who are not Shraddhavan, those who are faithless, those who don't have faith, Ama inancı olmayanlar they cannot also get this knowledge. Bu bilgiye erişemezler. So if you don't have faith, you are not. That's why Krishna says, Shraddhavan lavate jnanam. Those who are faithful person, they can get this knowledge. Bu yüzden Krishna böyle diyor. Eğer birisi inanca sahipse o zaman bütün bilgiyi alabilir. So then he started, if those who are not faithful person, they cannot get this knowledge. Ve sonra devam ediyor, inancı olmayanlar bu bilgiye ulaşamazlar. So means we have to keep faith. Bu da demek oluyor ki inanca sahip olmamız lazım. If you are not envious, Eğer haset etmiyorsanız, then you will also have faith. o zaman inanca sahip olursunuz. Because this is like Krishna said, "Aprapyama nivartante murtu sansara." So he will not get me. Diyor ki bana erişemezler. Then he continue. Further he explained to Arjun. Ondan sonra daha fazla açıklamaya devam ediyor Arjuna'ya.
He says this world, all this material world, this is my energy. Ve diyor ki tüm bu maddi dünya benim enerjim diyor. मया दक्षिणे प्रकृति श्वेते सचराचर हेतुनामेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते. So this material energy maya adhikshan, it's my energy. Yani bu maddi enerji maya benim enerjim. And sometimes we don't discriminate. We see this material world and we sometimes ignorance, no? We don't understand how it's going on. Yani bazen ayrım yapamıyoruz. Maddi dünyayı görüyoruz ama nasıl işlediğini anlamıyoruz. Yani bir cehalet var. When computer came, when that time we were in college. Yani bilgisayar çıktığında ben o zaman kolejdeydim mesela. And now this computer is small, and those days when we study, computer are like big computer, and 5 GB this memory. Ve ben o zaman hani şimdi bilgisayarlar çok küçük. Bizim zamanımızda ilk çıktığında kocamandı bilgisayarlar ve 5 GB hafızası vardı toplam. And when they click in screen, no? They click the screen. Ekrana bastıklarında So it's come, bring so many things, no? So we ask first, what is this? Our lecturer who is teaching the computer. yani bir sürü ekrana bir şeyler geldi ve bir sorduk bu ne dedik ilk bizim dersimizde. This is the backside. There is small wire. This is the, that's why they says. Yani küçük harfler görünüyordu. Bu yüzden de öyle diyorlardı. Software. Ona yazılım deniyor. It is actually many small wire it is connected. So that's why they're bringing. When you click, they bring. Yani bastığınız zaman bir sürü şey geliyordu ekrana. So for us, when we see first computer, we see how they did like this. But those the engineer, the knows, they know it is not big thing. They put this is all the game software game. Yani bizim için bunu gördüğümüzde wow nasıl böyle bir şey olabiliyor gibi düşünürken bunu yapan mühendis için aslında bu eski bir oyundu, eski bir yazılım yani. Onu koydu ve onun nasıl işlediğini çok iyi biliyor. So this way, when we see the material world, we sometimes builder. Yani aynı şekilde maddi dünyaya baktığımız zaman bazen kafamız karışıyor. That's why Krishna says, don't be builder. In material world, whatever you looks. Yani bu yüzden Krishna diyor ki kafan karışmasın. Maddi dünyada ne görüyorsan. This is my energy. Benim enerjim. And it was always change. Maya dakshina prakriti sveti sacharachara. I create and I annihilate it. This. Ve her zaman değişiyor bu. Ben yaratıyorum, ondan sonra yok ediyorum. And they always changing. Ve her zaman değişiyor. So this is my. So don't builder this. Yani bundan kafan karışmasın. Then he further explain. Sonra daha fazla açıklıyor. This is a good sloka he explained. Avajananti mamudha manusik tanumasritam. So he says when I personal come in this material world. Yani birisi bu maddi dünyaya geldiğinde so the foolish person they cannot understand me. Yani onlar ahmak olanlar beni anlayamazlar. Why he quote this verse? Neden bu kıtayı söylüyor? Means he personally come in this material world and taking the human form. Çünkü kişisel olarak bu dünyaya geliyor ve insanımsı bir suret alıyor. And Buddha, who is the foolish person, they cannot, they see the word but they cannot understand. Yani ama ahmak olan kişiler, onlar görüyorlar ama anlamıyorlar.
That's why he says, Avadananti Mamudha. When I take the human form, the foolish person, they cannot understand. Bu yüzden diyor ki ben insan suretini aldığımda ahmak kişiler bunu anlayamaz. Param bhava ajanato mama bhutam maheshwaram. And they cannot understand my divine nature, Ve transcendental nature. onlar benim kutsal duamı da anlayamazlar. So it means Bu da demek oluyor ki Lord comes, Tanrı geliyor. but if you don't, if you are murkha, if you are fool, you cannot understand. Ama ahmaksanız bunu anlayamıyorsunuz. That's why we have to purify yourself. Bu yüzden kendinizi arındırmanız gerekiyor. That's why he says, I come every millennium, and those who are full, they cannot understand me, and those who are free from the ignorance, they can understand me. Bu yüzden her milenyum belirli, ahmak olanlar beni anlayamazlar ama cehaletten özgürleşmiş olanlar beni anlayabilirler. It means then he explained, he will go to another slokas. Sonra daha fazla kıtalar var, açıklamaya devam ediyor. So like in material world, Maddi dünyada, he give the example. örnek veriyor. Many things you cannot see, Bir sürü şeyi göremezsiniz but you can realize. ama farkına varabilirsiniz. Like air you cannot see, but you can realize. Havayı göremezsiniz örneğin ama farkına varabilirsiniz. That's why he said this sloka yatha akasa sthita vayu. Bu yüzden bu şlokayı söylüyor. I don't know where it is. So like the air, it is very difficult to see air. Yani havayı görmek çok zordur. So that's why he says, like this material thing you cannot see, but you can receive, you can realize that. Yani onun gibi diyor ki maddi şeyleri göremezsiniz ama farkına varabilirsiniz. To see me direct, Eğer beni direkt olarak görmek istiyorsan doğrudan, then you have to purify yourself by bhakti. kendinizi bhakti ile arındırmanız gerekiyor. Means he, actually last he is saying, if you by your devotional service, by devotion, you can see me, you can perceive me. Yani diyor ki sonunda adanmayla beni görebilirsin, beni algılayabilirsin. And people have, then he said, people are, they go to worship other demigods and they want to worship father, mother. Yani diyor ki bazıları farklı yarı tanrılara ibadet etmek istiyor, bazıları annelerine babalarına ibadet etmek istiyor, atalarına. Janti deva brata devan pitur janti pitur brata bhutan janti bhuteja madhyadi mani mam apimo. So somebody is worshipping demigod janti deva brata devan. Yani, Those who worshipping demigod, they will go to demigod planet. yani yarı tanrılara ibadet edenler yarı tanrıların gezegenlerine giderler. Pitru janti pitru brata. If someone worshipping ancestor, Atalarına ibadet edenler they will go to ancestor planet. atalarının gezegenine gidecek. And those who worship ghost, Yani hayalete ibadet edenler. in India many people they worship ghost. Hindistan'da bir sürü insan hayaletlere ibadet ediyor. And they control ghost and they do so many black magic. Yani o hayaletleri kontrol ediyorlar ve bir sürü kara büyü yapıyorlar. you maybe you don't know the, but when I was small boy, Belki bilmiyorsunuz ama ben küçük bir çocukken so there is the ghost. yani bir hayalet vardı. I went, my mother took me to Jagannath Puri. My village is from Jagannath Puri, it's like few kilometers away. Yani annem beni aldı ve Jagannath Puri'ye götürdü. Benim yaşadığım köy Jagannath Puri'den 2
Yani birkaç kilometre uzaklıkta. So the one businessman, he purchased one property and he made big huge building. Yani bir iş adamı bir arazi aldı ve onun üstüne çok büyük bir bina inşa etti. And so one ghost was that building. Ve hayalet de o binanın içindeydi. And when they going to finish and going to sell the rooms, so first person when he purchased and he went and stayed, the ghost came and did such a bad thing, they all afraid they went away. Yani o bina tamamlandığı zaman ilk kişi gitti, evi satın aldı, yerleşti ama hayalet o kadar kötü şeyler yaptı ki hemen orayı terk ettiler. And many people went, they cannot stay because the ghost will come and do many things. Yani kim oraya gittiyse, oraya yerleştiyse o binada hiç kimse orada duramadı çünkü hayalet çok kötü şeyler yaptı. So all they went away and the building was completely empty and like 10, 15, 20 years was empty and the owner he also gave up his nothing will happen because my money everything went what no one because the ghost is remaining. He tried to bring the tantric, those who take and ghost they can take out, but that ghost was a big ghost and he didn't go, was there. Yani o binanın sahibi, iş adamı artık ümidini kaybetmişti. Çünkü kim geldiyse binaya, kim taşındıysa bir süre sonra hayaletin yaptıkları yüzünden herkes terk etti. Sorry, ve artık ev sahibi, o binanın sahibi ümidini kaybediyordu yavaş yavaş. Tantrik kimseleri getirdi çünkü onlar böyle mistik güçlere sahip, hayaletleri kovma gibi. Ama o çok büyük bir hayalet olduğu için I should not speak this, but it was my I saw this thing, in my eyes when I was a small boy. Yani bunları konuşmamam lazım aslında ama ben bunu küçükken gözlerimle gördüm. So my mother, she had one friend. Ve annemin bir arkadaşı vardı. Friend means she's ladies, like mothers. Yani o da bir village friend, her village. Yani annemin arkadaşı başka bir kadındı yani köyden arkadaşı. Mataji. Mataji. So that Mataji father, he was great tantric. O Mataji'nin babası çok büyük bir tantrikti. And she was only daughter, that person. Ve o da tek kızıydı. And so and in night time they do this activity. They go to in where they put the burn the body, the crematorium. Akşam saatlerinde götürüp o beden hani yakılacağı zaman yapılacak faaliyetlerin olduğu yere gittiler. Öyle faaliyetleri yapıyorlardı akşam. The father was big and he go and he do there the sadhana, there. Yani babası oraya gitti ve oradaki sadhanayı yaptı yani. They will put the line like this and they will sit under the line and they put that place the mantras, there no one can come and all the ghosts and when they call all the ghosts will come, visible, they will sit one by one and they will say, okay, give me this, give me that, I will eat the chicken, I will eat this meat, this, that. So he was like this. So it was like yani böyle bir oturduğu yerde böyle bir çizgi çiziyordu ve mantralarla o çizgiyi koruyordu ve etrafına hiç kimse gelemiyordu ve bütün hayaletler o çizginin önünde oturuyorlardı, toplanıyorlardı ve orada talimatlar vermeye başladı. Ben bunu istiyorum, şunu istiyorum, tavuk yiyeceğim, işte şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. So this Mataji, because she is the only daughter, when she was small, he said, Father, I'll go with you. And what you doing in night time? Where are you going? Ve o işte annemin arkadaşı Mataji, babası da dedi ki, baba akşamları sen hep gidiyorsun, ben de seninle geleceğim.
He said, this is not bad. No, this is not good. Don't you stay in house. I will go. I will come back to 3 hours. No, I will go. Yani babası dedi ki sen gelme, bu senin geleceğin bir şey değil, iyi bir şey değil. 2-3 saat gideceğim, işimi bitirip geleceğim. Hayır ben de geleceğim dedi. I know small kids, so he took her. Yani küçük çocukları bilirsiniz, onun sonunda aldı onu da götürdü. And from beginning she knows this thing, and she know the ghost come and this, so how his father give to everyone, satisfy everyone, and they will do the work. By them he will do the work. Okay, go do this, go bring that. Yani bu ritüeli biliyordu o matacı. Çünkü babası böyle çizgi çiziyordu, hayaletler geliyordu, hayaletlerin istediğini veriyordu. Sonra da babası hayaletlerden yapması gereken şeyleri söylüyordu ve bütün işi o hayaletler yerine getiriyordu. So childhood she learned this from father. Çocukluktan bu babasından öğrendi bunları. And when she was big, so the father married her, some. Büyüdüğü zaman matacıyı babası evlendirdi. And she had 1-2 children. Bir çocuğu oldu. So she went Jagannath Puri to see the Jagannath. Ve Jagannath Puri'ye gitti Jagannath'ı görmeye. Taking his 2 sons and daughter. 2 tane oğlu ve kızını aldı. And after Jagannath, after seeing, he was going through the market, and he saw big building. No one is staying. Nice, the tree. No one is living. And he said, okay, nice. I will stay there. They all family, that Mataji and two son, one daughter. They went to that building. Ve dönerken Jagannath Puri'den pazara doğru giderken o binayı gördü. O binayı gördü, baktı çok hoş bir bina ama kimse yaşamıyor ve karar verdi, dedi ki bütün ailemle çocukları da aldı, kızını da aldı, oğullarını da aldı, o binanın içine girdi. And many trees, no one entry, no one enter. Many dry tree, and they broke the wood, and they make the prasadam. They cook there. So no one is here. Nice in city, inside city, a big building, and no one come inside. Yani o şehrin içinde kocaman çok güzel bir bina. İçeride kimse yaşamıyor. İçerideki odunları aldılar. Kuru ağaçlar vardı içeride. Onları kırdılar, prasadam yaptılar güzel. And he was cooking. She was cooking. Ve yemek pişiriyordu. And the kids are there playing. Çocuklar oynuyordu. And she saw. Ve gördü. The ghost coming. Hayaletin geldi. So she because she knows something wrong, no? Because those who know that, and they can realize immediately. And ghost came as a ladies. She come, one ladies, like ladies coming, and immediately she disappeared. She saw one ladies came, this Mataji, who is cooking, no? And he saw one ladies came, and she disappeared. Immediately she understand, this is a ghost, because came and immediately disappeared means something. Yani ve o matacı bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. Çünkü bir kadının ona yaklaştığını gördü ve yaklaştığı anda gözden kayboldu ve anladı ki evet kötü bir şeyler var burada, bir hayalet var. So she immediately put the mantras, the water, no, and he threw like this. Ve bütün mantraları suyun içine okudu ve bu şekilde attı. And put her bound, no, because actually they cannot do anything. The ghost, if you have the mantra, this Maha mantra, no, these are all the mantras, the tantric, they are all the Krishna's or Ram's name. Yani bütün o tantrik mantralar Krishna'nın ve Rama'nın isimleri ve bu mantrayı söylediğiniz zaman onlar size hiçbir şey yapamaz. Because ghost, when see people ghost, they are half dead, no? When they see you, they cannot do anything, because if you are little brave, so you can do. If you do the mantra, no one will come. Yani insanlar çünkü hayalet gördüğünde yarı baygın duruma geliyorlar, ölecekmiş gibi oluyorlar. Ama biliyorsanız bunu mantra söylediğinizde, mantrayı yaptığınız zaman onlar gelemezler. So she bound her, and put it, and they knows, how to put it one box. He put it, okay, stay there. Nothing you cannot do. Ve onu o hayaleti bu şekilde bağladı ve bir kutunun içine koydu ve orada dur. Şimdi hiçbir şey yapamazsın. And they stay that building nicely.
Ve o binada güzelce yaşadılar. So people come and say, this is the ghost building. Say, ah, don't worry, I put the ghost. I am now okay, stay there. İnsanlar gidiyorlardı, orada yaşamayın, orada hayalet var. Yok yok, bu hayaleti kutuya koydum, şimdi biz burada yaşayacağız. And he stayed like month. Ve bir ay orada yaşadı. And that the owner knows my building now, someone is staying and the ghost. Ve evin sahibi dedi ki, birisi benim binada yaşıyor ve hayalet gitti galiba. So he came and he said it is. Then she told, and the person, the owner, gave him 5 rooms. He had many rooms, no? Then he gave all the people the business center. Now full people, everyone they could, and he gave free to 5 rooms. Ve o kadına 5 tane bedava oda verdi ve bütün o kocaman business center gibiydi, iş yeri gibiydi. Orayı doldurdu. So she called my mother because they are friends, no, from childhood. Hemen annemi aradı çünkü onlar çocukluktan arkadaşlar. He says, if you come to Puri, you come and visit us. You can stay. Eğer Puri'ye gelirsen bizi gel ziyaret et, bizimle birlikte kalabilirsin dedi. So I have a small kid. I went my mother with my mother. Ben de küçük bir çocuktum, annemle birlikte gittim. So this was sorry, I don't want to narrate. This is the Bhutani Janti Bhutetyam, but and those who worship the Bhutas, the ghost. Yani bunu anlatmak istemiyordum ama burada diyor, yani hayaletlere ibadet edenler. So they will go to planet of ghost planet. Hayaletlerin gezegenine giderler diyor. So and those who worship me, they will come to me. Ama bana ibadet edenler bana gelir. So there is this thing, and it means there is ghostly planet, there is like ancestor planet, there is heavenly planet. Yani bu da demek ki cennetsel gezegenler var, hayaletlerin gezegenleri var, ataların gezegenleri var. So Krishna's then he says, because it is like overview, no, one chapter, no, one sloka. I want to try to catch up. Yani ben tabii şimdi bir sloka okumuyoruz, arka arkaya gidiyoruz. O yüzden de yakalamaya çalışıyorum her şeyi bağlantılı. So it means this sloka means if you attach to Lord, you will get the liberation. Because these are the heavenly planet, the ghost planet, these are all under in material world. Yani bütün bu cennetsel gezegenler, ataların gezegenleri, hayaletlerin gezegenleri hepsi maddi gezegenler. Ama Rabbe bağımlılık kurarsan, eğer oraya doğru gidersen o zaman özgürlüğe kavuşursun. So then he spoke, many sloka he spoke, and he says, if you want to do for me, and jat karosi yadosnasi, whatever you do, whatever you eat, whatever to do for me. Yani sonra diyor ki, her ne yaparsan yap, ne yersen benim için yap. Then he spoke one very nice slokas. Ve sonra çok küçük bir, hoş bir kıta söylüyor. Anyanya sintayan toma jejana parvipasate tesam nityavidyuktanam yogakshama bhahamya. He says if you unalloyed devotion, if you do my devotionals unalloyed. Eğer katışıksız olarak bana adanma hizmetinde bulunursan, Anyanyas chintayan toma, when you completely, intensely you think of me. Ve beni hiç durmadan yoğun bir şekilde düşünürsen, and you will do my service upasatam anyanya chintayan toma jejana parjupasate, whoever it is. And if someone do it very intentionally my worship, bana hizmet edip ibadet edersen, kim olursa olsun, tesam satat anyanya chintayan toma jejana parjupasate nitya vidyutanam yogakshama bhahamyam. I will take whatever he lack, I will give, I will carry whatever he lack, and I will protect whatever he lack. Whatever he possess, I will protect. Yani o kişi her neye sahipse onu koruyacağım, neye eksikse onu da vereceğim. So this one
means if you do properly, intensely, do the bhajan, so whatever you have, that the Krishna can protect everything. Yani eğer yoğun bir şekilde ibadetiniz, bhajanınızı yaparsanız, neye sahipseniz Krishna onu koruyacaktır. And whatever you lack, that he will provide. Ve neyiniz eksikse onu da sağlayacaktır. So this verse, when one sadhu was composing in Kashi, he was not devotee. He was devotee, but he was like Mayavadi. Yani bir sadhu vardı, Mayavadi sadhusu, yani Adanan değildi ama Mayavadi, Adanan gibiydi ama Mayavadi'ydi. Böyle bu kıta üstünde yorum yapıyordu. So when he heard these slokas, yoga kshama bahamyam, I will take, yoga kshama means I will carry means in my bag, they take the carry something, for the people, like we carry something in our bag. Now many bags, we carry big bags, now. So Krishna says, when Yogaksha means I will carry myself for my devotee. Yani Krishna diyor ki ben kendim sırtımda taşıyacağım Adana'nın için. He says this is not, why Krishna will do like that? It is not appropriate. Krishna is the supreme, no? He is not carry this. And he caught it because he was doing the commentary and he caught that verse. No, it is not like that. Ve bu işte sadhu da yorum yaparken buraya karşılaştığında böyle bir şey mi olur dedi. Çünkü Krishna zaten yüce olan neden sırtında taşısın? O bölümü çıkardı orada. So he was actually teaching the Sanskrit to students. Aslında öğrencilere Sanskritçe öğretiyordu. And he was Brahmin. Ve Brahmin'di. And those days, like 120 years ago, Yani 120 yıl önce falan. and the Brahmin who teaching, they will not ask any money to students. Brahminler öğrettikleri zaman öğrencilerinden para istemezler. Whatever they give, they accept. Both the family, they will maintain for that. Yani ne verirlerse ailesinin verdiği şeyi kabul ederler. And he saw there is nothing to eat because the student didn't give anything. Ve baktı ki yiyecek hiçbir şey yoktu. Çünkü öğrencilerin hiçbiri yiyecek bir şey vermemişler. And he went to teach and the students, and he remember, now if I will go to house, there is nothing, and the wife will say, why you came, nothing is there, so bring this, bring that, I have no money, so better I will not go to their house. Yani şöyle düşündü, şimdi eve gitsem hanım diyecek ki bir şey getirmemişsin, niye geldin? Ondan sonra o böyle diyeceği için eve gitmesem daha iyi, yiyecek bir şey olmadığı için. So why be waiting? So what to do and what I will eat, and there is nothing to cook. Ve böyle beklerken düşündü ki ne yiyeceğim, hiçbir şey yok pişirecek. Then after some time, because he didn't come, and it was like going to dark, like evening, Akşam oluyordu, eve gitmemişler. and he heard, because and she was inside the house, she was sitting, what to do, because nothing. Ve eşi evde duruyordu, ne yapacağız, yani hiçbir şey yok. So she was, and she heard someone knocking the door, Ve birisinin kapıya vurduğunu duydu. and he saw two boys, Ve iki çocuk gördü. one black and one white. Birisi siyah ve birisi beyazdı. And black boys, they brought so many things. No, they are back. No, they brought so many things. Sırtlarında bir sürü şey getirmişlerdi. And he says, the teacher sent all these things. Teacher sent us to you. Öğretmenimiz bütün hepsini size gönderdi. And they put it in house and they giving like and she is taking all, and it is not finishing. All whole room was full. Onlar veriyorlardı, kadın içeri alıyordu, aldıkça sonu gelmiyordu. Bütün oda yiyecekle dolmuştu.
Actually, these two, they are the Krishna Balaram. Aslında bu iki kişi Krishna ile Balaram'dı. And because Lord's brought and she so many, no, she is taking, not whole room was full. Yani çünkü Tanrı o yani getirmişti. Bir sürü şey içeri alıyordu. Bütün oda yiyecekle dolmuştu. Like nice ghee and nice special rice, the dal, whatever like month. Yani çok güzel ghee, dal, ne varsa bütün bir ay yetecek kadar yiyecek. So he then she invites. He says, "Oh my boy, you stay and but then looks very beautiful." Yani dedi ki çocuğum siz burada bekleyin. Onlar çok güzel gözüküyordu zaten. And she feel, I will cook and you please you stay. That she thought they are the student. Yani bekleyin burada sizin için yemek pişireceğim ve onların öğrenci olduğunu düşündü. So those days the student means they have to stay outside. Yani o günlerde öğrenci demek dışarıda beklemeleri gerekiyor. And for them someone will, like not nowadays no will go student will go from home to study, eat nice prasad and mother will give nice, and those days no, we have to stay outside, eat whatever is available, no, someone will cook like. Yani o günlerde öyleydi ya, eve git annen çok güzel yemek yapacak, prasad yapacak, dışarıda dur, sen de ne bulursan onu ye. So she requests you stay and I will because you will not get nice food, so I will make nice food, both of you can eat and go. Yani şöyle dedi, siz ikiniz de bekleyin, ben çok güzel yemek yapacağım, pişireceğim, siz yersiniz sonra gidersiniz. Then the both boys said, the black boy says, no, the master beat me in my back and he caught my back. Hayır yapamam. Benim efendim bizim öğretmen bizi That the husband, he thought now it is night and I will come night time and I will go and sleep, no? The night and when nothing got, I will say my wife, oh, what to do? Today we'll sleep, we'll drink some water, and because there was nothing, so tomorrow I will bring something. So so slowly he comes. In night time he came. Şöyle düşündü. Şimdi nasıl olsa hava karardı. Ben yavaş yavaş eve gideyim, sessizce gideyim, yatayım, uyuyayım. Eğer karımı da görürsem diyeceğim ki ona yapacak bir şey yok. Artık akşam oldu, su içeceğiz, yatacağız. Yarın bakacağız. Then he come and he saw outside. He smell nice, no, why no? Kapıyı açtı. He entered and he saw many items. Bir kapıyı açtı, gördü bir sürü şey var içeride. Hazır yiyecek. Then when the wife
First wife complained. İlk önce karısı şikayet etti. Why you send at a time so many things? Neden bu kadar çok şey gönderdiler dedi. Was afraid. Yani tamam gönderdi ama hani göndermesine gönderdin de o çocuğu niye dövüyorsun yani? O 2 tane çocuk geldi, senden çok korkuyorlardı. So he was completely unknown, and he was says, I said, I didn't say, I was afraid to come in the house. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım, ben eve gelmekten korkuyordum dedi. And then, because he is like scholar, no, because he is pandit, so immediately he understand. Ama bir pandit olduğu için, alim olduğu için hemen anladı. Then when she said the back side of that boy was cut, no, and you beat severely, then he realized, I didn't beat, I never beat any. So Ve dedi ki yani karısı ona dediğinde o çocuğun sırtında yaralar vardı ve sen onun sırtını vurmuşsun. O zaman anladı. Ben bir şey yapmadım diye düşündü ama anladı. Çizikler vurduğunda. so he realized after he went and saw, because he realized because morning time he got, because that sloka he was translating, and when he got this, Krishna says, I'll personally, if someone worship me, someone fed me, I will do personally I'll take their things. Ve sabah yaptığı şeyi hatırladı. Bu çeviri yaparken Bhagavad Gita çevirisini. Krishna eğer birisi ihtiyacı varsa ben kendim sırtımda şahsi olarak onun ihtiyacını getiririm dediği o çizdiği shlokayı hatırladı. So that's why, because I caught that sloka, he feel very bad in their backs. O shlokayı kestiğim için oradan o sırtında çok kötü hissetti diye düşündüm. And he obeisances to her wife. Ve hemen It never happened, no? hemen karısına gitti, ona hürmetlerini sundu ki daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. In India, the wife obeisances to husband, no? Yani çünkü Hindistan'da kadınlar erkeklere hürmetlerini sunar. Because you saw the Lord, because you could not recognize them, because they came, both Krishna and Balaram came, and I didn't send anybody. And you see, this only 2 boy can bring this much. You fool number 1, Mataji. You don't see, and they brought little, and whole room was filled up. How the 2 boy can bring this much? They are the Lord. Yani dedi ki bizim evimize Tanrı geldi. Sen tabii bu kadar bir sürü şeyi 2 tane küçük çocuk nasıl getirebilir yani? Sen aptal, 1 numaralı aptalsın, anlamadın tabii Tanrı olduklarını onların. So he was actually the Mayavadis. Onlar aslında Mayavadilerdi. And from that day he says, there is no supreme absolute truth other than Krishna. Ve sonra o günden sonra dedi ki Krishna'dan başka yüce mutlak gerçek yok. They said Madhusudan, he is the follower of Shankaracharya. Bunlar Shankaracharya'nın takipçileri. And also Prabhupada says he is Arjuna Acharya. Many there is maybe some. Prabhupada da diyor orada bir acharya var. Bir sürü acharya. Yeah. So this is like when Krishna says this thing, if someone do the worship intensely, Krishna bunu böyle söylüyor. Eğer birisi çok yoğun bir şekilde ibadet ederse, and it is not, so he says also, if you by love, by devotion, if you offer little water, patram, puspam, phalam, toyam, yome bhakta prayasyati, tadaham aparuta asnami prayatatmana. So if you by love, if you offer little water, patram, leaf, patram, puspam, flower, and little water, I will accept it. I will eat it. Diyor ki Krishna, eğer birisi bana aşk ve adanmışlıkla bir yaprak, çiçek,
sunarsa, bunu adanmışlıkla yaparsa ben bunu yerim, kabul ederim. Sometimes people say, no, the Lord, we are poor man, I cannot offer this. Sometimes they take the excuse, no? What I can offer to the Lord? Bazen insanlar özür sunuyorlar. İşte ben fakir bir insanım, Tanrı'ya ne sunabilirim ki diye. Lord is not rich people or not poor people. Yani Tanrı zengin için, insanlar için, fakirler için değil. Everybody, that's why he said, everybody, whoever can offer love and devotion, I will accept it. Bu yüzden Krishna diyor ki herkes sunabilir bunu aşk ve adanmışlıkla. Ben onu kabul edeceğim. Sometimes we say, oh, we don't have facility to offer this thing. I have no temple. I have no this. I have no that. So but that is not good excuse. Yani bazen insanlar diyor ki işte bizde olanaklar yok, tapınak yok, o yok, şu yok. Onları yapamam bu yüzden. Ama bu iyi bir özür değil. Some people, I saw one Mataji, she is a devotee, but the husband is not devotee. Yani bir matacı gördüm. O Adanan'da ama kocası Adanan değildi. Sometimes husband devotee, Mataji not devotee. Bazen adam Adanan oluyor, kadın Adanan olmuyor. So, but Krishna knows our heart. If we simple offer, sometimes we cannot, the circumstance so bad, so we cannot offer, no? But if anything you can offer by love, okay, Krishna, take it, I am giving. Bazen öyle olanaklar olmuyor ama bunu sadece basit bir şekilde sunarsanız, yani şartlar uygun olmayabilir ama bunu adanmış ve aşkla yaparsanız Krishna kabul edecek. So this, then he concluded. Sonra sonuca geliyor. Okay, then he says, Diyor ki, Apichet sudrachar bhajante mam anyanya bhav. Sadhureva samantavya. If someone very sinful person, eğer birisi çok günahkar bir kimseyse, sometimes many people they do many sinful activities. bazen insanlar çok günahkar faaliyetlerde bulunuyor. They kill many people, they did many bad things for others. Yani bazen bir sürü kişiyi öldürüyorlar, insanlara kötü şeyler yapıyorlar. And if they think what they did in their life, they will become mad, no? Now what thing I did? Yani yaptıkları o kötü şeyleri düşündüklerinde belki çılgına dönebilirler, düşünürse. Krishna said, Apiche Sudrachar, if he is very bad, even he do the bhajan. Sadhureva bhajante mam anyanya bhav. When if he started my unallied devotee, if he do the unallied devotion to me. Yani en kötü hareketleri yapsa bile bana katışıksız bir adanma hizmetinde bulunursa diyor. So Krishna said, consider saintly. He is to be considered saintly because he is properly situated on his determination. O aziz bir kimse olarak düşünülmeli çünkü adanma hizmetinde uygun bir şekilde bulunmaktadır. It is needed if someone very bad person, if he very faithfully, if he can offer something and Krishna accepts. Yani birisi çok kötü hareketlerde bulunsa bile inançla bir şeyler sunarsa Krishna onu kabul edecek. It means it is not like it is not by your character, your good character, you are very nice, but if you don't have faith, don't have devotion, you cannot attain him. Yani karakter olarak çok iyi olabilirsiniz ama inanç ve adanmışlık yoksa Krishna'ya ulaşamazsınız. It is not like that. Everyone will be bad character. Yani öyle değil tabii, herkes kötü karakterli olacak diye. They understand? Anlıyor musunuz? Like one person in Orissa, like yesterday we discussed about the Salvek.
Yani Orissa'da bir kimse vardı. Dün Salvek hakkında konuştuk. And before Salvek, there is one the sadhus. Salvek'ten önce bir sadhu vardı. He is like the Balram Das. His name was Balram Das. İsmi Balaram Das'tı. And he was he sadhu. He remained sadhu, but he like not good sadhu. Yani aslında bir sadhu ama iyi bir sadhu değildi. He go to prostitutes Hayat kadınlarına gidiyordu. and do bad thing. Kötü şeyler yapıyordu. So and also he do the bhajan. Ama aynı zamanda bacan da yapıyordu, ibadet yapıyordu. So so what type of, if you see the our perspective, no, he is not good. Yani bizim bakış açımızdan o iyi gözükmüyor. One time he was in Rath Yatra time. Bir gün Rath Yatra zamanıydı, festival zamanı. And he was sleeping with prostitute. Ve hayat kadınıyla birlikte olmuş. When he heard the sound, Rath Yatra is going, he just run. Ve Rath Yatra'nın geçtiği sesi duyduğunda hemen koştu dışarı. And he went to ride in cart Ve to see the Jagannath. ve hemen o arabanın oraya doğru gitti Jagannath'ı görmek için. And all the pandas, the cloth and everything was, because they saw he was not good, no, not good condition. Yani oradaki pandallar, yani hizmet edenler, fucari gibi olanlar And hemen onu gördüler, iyi bir durumda olmadığını gördüler, elbiselerini falan. they said, get out from here, you are bad, why? You are just put the tilak and you are not sad, you are nonsense, get out from here. Hemen çık dışarı dediler, buradan çık, kaybol, yani tilak sürdün diye sadı mı oldun zannettik kendini. He felt very bad. Hemen çok kötü hissetti. And he went in shore, no, the ocean, the shore of Ve seashore. okyanus kenarına gitti, Puri'de. And he says, Jagannath, you knows my habit is bad habit. Jagannath, biliyorsun benim kötü alışkanlıklarım var. Because sometimes people have bad, the mind and heart is good, but the habit is they have bad habit. Bazen insanların şöyle olabiliyor yani, kalpleri iyi ama alışkanlıkları kötü. So he says, but they offended me, and I was going, although my family is good, my father mother are good, but my karma, my activities, I was bad, but it is not good. If you are the Lord, and if I have such a devotion to you, so please come my cart. He made the cart in sand, 3 carts. He said, I will take you in my cart. He made in sand the cart, put Jagannath Balasana, and he did. Ve şöyle dedi, yani evet ben kötü alışkanlıklara sahip olabilirim ama iyi bir aileden geliyorum. Yaptığım hareketler kötü faaliyetlerde bulunuyorum. Ama sana karşı çok büyük bir adanmaya, sevgiye sahibim. Eğer sen Jagannath'sın, sen de bana cevap vermek istiyorsan burada kumdan araba yapacağım ve gel bu arabaların üstüne otur. 3 tane araba yapıyor. So that the Jagannath cart was stopped. No one can pull. No one can pull. Ve o anda during the Rath Yatra. The Rath stopped. Ve o Rath Yatra festivali sırasında Rath araba durdu. And Jagannath went to his cart. Ve Jagannath o Balaram Das'ın yaptığı arabalara gitti. So the king and all the people there worry, why Jagannath, the cart is not moving, what is happen? Yani oradaki kral ve bütün herkes neden bu araba gitmiyor diye düşünüyorlardı. So in Puri, if this thing happened, the priest or the king, they will sit in meditation, and Jagannath will tell him, and what will happen by dream or something, no? They will feel, oh, this thing happened, so go and do immediately. Böyle şeyler olduğunda kral ve oradaki rahipler hemen meditasyona otururlar ve Jagannath onlara ne olduğunu söyler ya da kalplerine o bilgiyi verir. So he sent, actually he offended, and all the Brahmans, they offended him. So he went
made the, and he bound me because he had the devotion to me. He had the faith, although the character, the habit is very bad habit. Yani o rahipler ona kabahat işlemişlerdi, onu arabanın önünden göndererek. Ama iyi bir inanca sahipti. Kötü alışkanlıkları olsa da inancı vardı. Then another king came and he saw he's doing his card festival. Ve kral onun oraya geldi ve gördü orada araba festivali yapıyordu. So he took him and put him in the cart. Onu aldı ve tekrar Jagannath'ın arabasını oraya getirdi, üstüne oturttu. From that day, he was completely sadhu. He never did he never went to prostitute, nothing. That's why Krishna says here. Second sloka he says, Kshipram bhavati dharmatma susuchanti vigarsati kaunteya pratijani name bhakta pranasyati. Oh, Arjun, if at once when he do this intense devotion, from there he free. And Kshipram bhavati immediately become dharmatma. You can see, if someone that, I don't know how to translate. Ve o günden sonra artık o Balaram Das hiç o eski kötü alışkanlıklarına dönmedi ve tam bir sadhu olarak hayatına devam etti. Bir sonraki şlokada da Krishna diyor ki o çabucak dürüstlüğe döner ve daima barışa ulaşır. Ve bana adanmış kul asla mahvolmaz. So from that day he was completely become sadhu, because up to that he was like that, no, but then that's why Krishna says Kshipram bhavati, immediately he becomes saintly person. Yani hemen tekrar o sadhu hayatına geri döndü ve bu yüzden Krishna diyor ki o çabucak dürüstlüğe döner. Kaunteya pratijani, O Kaunteya, O Arjun, declare my devotee never perishes. Ve diyor ki ey Kunti'nin oğlu Kaunteya diyor ve bana adanmış kul asla mahvolmaz. Then he concluded the slokas. Ve bu şekilde şlokaları Man mana bhava mad bhakta mad jani maham namaskuru. Engage your mind always in think of me. aklını daima beni düşünmekle meşgul et. So this was the super secret knowledge. Bu süper gizemli bilgiydi. How we always think Krishna. Biz nasıl her zaman Krishna'yı düşünebiliriz? Sometimes people say it is very difficult. Bazen insanlar bunun çok zor olduğunu söylüyor. How we can think always? Nasıl her zaman düşünebiliriz? Because the mind is everything. Çünkü zihin her şeyde. If you put mind, that's why Krishna, he says, if always think of me. Bu yüzden her zaman beni düşünürse. How we can always think? Nasıl her zaman düşünebiliriz? Because when you sit, many things comes our mind. Çünkü oturduğunuz zaman zihninize bir sürü şey geliyor. So Prahlad Maharaj says, to satisfy God, to satisfy Krishna is very easy. Prahlad Maharaj diyor ki Tanrı'yı, Krishna'yı memnun etmek çok kolay. To satisfy each and every person is very difficult. Ama herkesi memnun etmek, herkesi tatmin etmek bir çok zor. You can see, to satisfy our son, our daughter, our father, our mother, our sister, our husband, our wife, you know, it's very difficult. Yani siz bunu görebilirsiniz. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuğunuzu, kız çocuğunuzu, erkek çocuğunuzu, herkesi tek tek memnun etmek çok zor. You have to make for husband many items still. Yani kocanıza bir sürü şey pişirirsiniz, der ki bu güzel değil, bu güzel değil, bu güzel. And also wife you bring so many sarees, so many dress, oh, these are good. Also, no. Eşinize bir sürü sarı alırsınız, çok güzel şeyler olsa bunlar güzel değil der. Kafasına çalsın. To satisfy, but to satisfy God, it is not like that. Ama Tanrı'yı memnun etmek öyle değil. Wherever you are there, Neredeyseniz, because if sits anywhere, there is no time and circumstance. yani herhangi bir yere oturun, zaman ve koşul yok. And sit
put your mind to him. Ve zihninizi ona verin. Like 1 second will with him. Yani bir saniye onunla birlikte olacaksınız. That's why the sadhus, those who are great, they said to satisfy God is very easy. Bu yüzden sadular Tanrı'yı memnun etmek çok kolay diyorlar. And if that much we do, whatever cooking our husband or the wife we are bringing things, if that thing will do for Lord, Lord will be super happy. Yani eşinize yaptığımız o şeyi hani pişirirken yaptığımız şey, eğer onu küçücük şeyi Tanrı için yapsanız Tanrı çok memnun olacak. But that's why Krishna says, if you want to please me, think of me. O yüzden diyor ki Krishna, beni memnun etmek istiyorsan beni düşün. One person came when I was giving in class this in Govardhan. Yani ben Govardhan'da Hindistan'da ders verirken birisi geldi. One Mataji asked the question. Mataji bir soru sordu. Oh Maharaj, you have time. We don't have time because we have husband, children, and this and that, many things. How we can put our mind? Yani dedi ki evet zamanınız var dediniz Maharaj ama işte kocam var, çocuklar var, bir sürü yapacak iş var. Nasıl zihnimi Krishna'ya odaklayacağım? But I told her. Ben ona şöyle dedim. So there is big devotee. They are also grihastha. Yani çok büyük adananlar var. Onlar da grihastha yaşamında, evlilik yaşamında. Nanda Baba, Yashoda Mata, they are also grihastha. Krishna'nın annesi Nanda Baba, Yashoda anne, onlar da grihastha. So how they 24 hour think Krishna? Onlar nasıl oluyor da 24 saat Krishna'yı düşünüyorlar? So it is very easy. Çok kolay. If you have Mataji, you think he is your son, he is your, like those who are, we have so much attached our son or daughter. Yani çocuklarımıza karşı çok büyük bağımlılığımız var, değil mi? Kızımız So olması. how the Yashoda Mata, she always think. Yani Yashoda anne nasıl her zaman düşünüyor? Because we always think that object which lovable for us. Yani biz her zaman bizim için sevilesi olan nesneyi düşünüyoruz. Object, the love of our object of our love. Yani bizim sevgimizin nesnesinin gücü. If our object something like sweet as object, if someone loves sweet to eat, no, he always okay. Whenever I get the chance, I'll eat the sweet. Yani eğer birisi tatlıyı seviyorsa onun için nesne tatlıdır. Ne zaman bir fırsat bulsan hemen tatlı yiyeceğim diye düşünür. So by chance he will always think, okay, I will do this, I will some other. Yani bir şans eseri elde ettiğinde evet şunu yapacağım, bunu yapacağım. So similar way, if we have our love, in Krishna is our object of love. Aynı benzer şekilde eğer Krishna bizim sevgi nesnemiz olursa, so we can think always. Her zaman düşünebiliriz. Because we know he is our beneficiary. Everything he can do for good for us because we don't know. Çünkü bize her şeyi sağlayan, bize her iyi şeyi veren o ve bizim için her şeyi yapabilir bilmediğimiz. And when you think, you will get the power also. Ama düşünürseniz güce de sahip olacaksınız. You will get so much power in our heart. Kalbinizde çok fazla güç olacak. And this, whoever comes, whoever do this, ve her kim bunu yaparsa so they got the power. Güce sahip olur. So we have to just learn the act. Bu nasıl hareket edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. So Krishna says, if someone always think of me, and he will come to me. Krishna diyor ki eğer birisi her zaman beni düşünürse o bana gelecek. And what is that? Bu ne demek? Krishna says that Dargatva Nivartanti Tadnamam Paramama. Someone come to me, then he will not come to this material world. He will not go by birth, death, old age and disease. Bu da demek oluyor ki Krishna bana gelen kimse asla artık bu doğum, ölüm, hastalık ve yaşlılık çemberine geri dönmez diyor. So there is two airlines.
İki tane hava yolu var. One Kam Airlines Bir tanesi Kama Hava Yolları, and Krishna Airlines. diğeri de Krishna Hava Yolları. Which airlines you have to choose? Hangi hava yolunu seçeceksiniz? You to go by Kam Airlines, Eğer bu şehvet hava yollarıyla gitmek istiyorsanız Kama Full. Hava Yolu, fulfill our Kam. bizim arzularımızı yerine So getirmek I'll için. make like this, I will make halwa, I'll make this and that, and I'll make big room, no? So many things. The Kam Airlines should take you. Arzu hava yolları, ev, işte şu evi yapacağım, bu arabayı alacağım. Bu Kam Hava Yolları sizi götürebilir buraya. If you want to go to Krishna Airlines, Ama Krishna Hava Yolları'yla gitmek istiyorsanız so put in object of love, put Krishna. sevgi nesnesi olarak Krishna'yı koyun araya. And he will give tremendous, intelligent, and tremendous the usha, no, like enthusiasm. Yani size o muazzam bir zeka ve muazzam bir istek verecek. You will not feel any time morose Hiçbir zaman yorgun hissetmeyeceksiniz. or lazy or crazy. Ya da tembel, deli, çılgın. Because if you think of Krishna, you will become first class. Çünkü Krishna'yı düşünürseniz birinci sınıf olacaksınız. Because inside he will give the power, on outside when inside our good nicely, outside will also become good. Çünkü içten güçlü olacaksınız. O zaman dıştan da güzel görüneceksiniz. And now outside you do very nice, but inside something happen, someone cow like this will die. Sometimes no, it happen like that. Yani dıştan her şey çok güzel olsa da içten kötü bir şeyler olursa o zaman insan kötü şeyler olacak yani ölebilir. When I was coming this time from Budapest to Budapest to Istanbul, I saw big one black man, and he was going like very, and I went in toilet, and he was waiting. Oh, he hold on. Yani Budapeşte'den İstanbul'a geliyordum, havalimanındaydım. Böyle siyahımsı bir adam vardı, kocaman, uzun boylu. Tuvalette sıra bekliyordum ben de. Böyle büyük adımlarla geldi, beklerken titremeye başladı ve düştü. I was running to go catch the flight, no, the boarding gate, and I saw this man fall down. Yani ben tam check-in yapmak için uçağa gitmek üzereydim, hani yakalamak için. Adamı gördüm düştüğünü. I have to take him, no? Onu kaldırmak istedim. He's so big. Ama çok büyüktü. Another one person came, we both have, Yani başka biri daha geldi, beraber kaldırdık onu. and I asked, what happened? He says, I don't know how. Ne oldu diye sordum, ben bilmiyorum dedi. He said, thank you. Then one glass was broken, one glass was, because he completely, like Gözlükleri this, vardı, he just fall down. gözlükleri kırılmıştı yani, bir gözü cam kırılmıştı. Çünkü böyle dinsizce düştü. So anything can happen to this for us, no? Yani bize her an her şey olabilir. So keep faith in Krishna. Krishna'ya inancınızı koruyun. Anytime, every time, all the time he will help us. Yani her zaman, her yerde, her şekilde o bize yardımcı olacak. We need our strong faith Biz güçlü inanca sahip olmamız lazım. and give up the envy. Ve hasetten kurtulmamız Then lazım. you can love to everybody. O zaman herkesi sevebilirsiniz. So this is the message from the Lord. Bu da Tanrı'nın mesajı. This is the topmost message, the secret message. Bu da en yüksek, en gizemli mesaj. Guhyatam knowledge. Most Guhyatam, no? Most Guhyatam, most secret En gizemli değil. knowledge. Hare Krishna. Maybe some question. Sorusu olan var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Hani bu bolluk bereket çalışmaları yapılıyordu. Öncelikle çok teşekkür ederim. Onur duydum. Geldim sizlerle tanışmak hepinizle. Yani onu söyleyecektim. Kendim de 10-15 yıldır araştırmacıyım. Biyoenerji ve meditasyon üzerine araştırmalarım var. Bu bolluk bereket çalışmaları hocam. Onun hakkında soracaktım. Nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hani hocamız da uzman sizler. Hani nasıl bolluk bereket çalışmaları oluyor Nerede? belli zaman
zamanlarda Facebook düzenliyor bunları. Yani uzaktan enerji gönderimi de olabilir. D2 tarzı bir şekilde. Yani nasıl bir çalışma yapılabilir? Ben daha önce katılıyorum. Bazı etkinlikler oluyor. Yani belli zamanda enerji gönderimi oluyor. Uzaktan enerji gönderimi oluyor. Onun hakkında bir soru soracaktım. Yani bu bolluk bereket... sorunuz ne? Bolluk bereket çalışmaları. Yani nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hani kendi kendimize. Ben daha önce uzaktan enerji gönderimi. For prosperity and Abundance. Huh? Abundance. Abundance and prosperity. Abundance. Abundance. I don't know abundance. For prosperity and this wealth, what kind of sadhana we can do? Personal thing. Material prosperity. Yani maddi bolluk için. Maddi bolluk. Yes, material. Material, whatever comes, it will come. Yani maddi olan şey ne gelirse gelecek. When you take birth, Yani doğduğunuz zaman, so it is already sanctioned. You will get this much money. Single money will not get less or get not. doğumunuzla birlikte sizin ne kadar kazanacağınız aslında bellidir. Yani ondan bir parça bile fazla veya az olmaz. But Ama Very important. but if you do for sake of Krishna, you do for sake of Krishna, you can get as much you want. ama Krishna için bu parayı kullanırsanız o zaman istediğiniz kadar kazanabilirsiniz. But for you, if whatever that it is sanctioned, that you cannot get more and you cannot get less. Ama senin için sana verilen, ihsan edilen dışında ne fazla ne de az alabilirsin. Like this question, generally they ask in India. Bu genel olarak sorulan bir soru Hindistan'da. So they said why? So why will do the Krishna bhajan? Why do this? Because whatever is there fixed, you will get that. Yani neden o zaman Krishna'ya ibadet edeyim ki? O zaman belliyse ne kadar kazanacağım. So O zaman gerek yok. his question was very simple, but if you describe, it was big question. Aslında sizin sorunuz çok basit ama büyük bir soru var onun arkasında. So in India, because people are so clever, they ask, okay, and if you do bhajan or not, so whatever you get. Yani Hindistan'da insanlar çok zeki, bu soruyu soruyor. Bhajan yapsan da, ibadet etsen de zaten ne kadar kazanacağım belli. Because whatever the previous activity, that for that basis we got this now. This like. Çünkü daha önce geçmişte yaptığımız faaliyetler bizim şimdi kazanımımızı belirliyor. So why you do the nice Bhagavad Gita? Why you read Bhagavad Gita? Why you do the tilak and why you chant and this? Why you do that? Yani neden Bhagavad Gita okuyorsunuz, tilak sürüyorsunuz, neden yapıyorsunuz o zaman diyor. One advocate, big advocate, he asked me this question. Büyük bir avukat bana bunu sordu. Then I give that, her question is that word, Ben his word. onun sorusuyla ona cevap verdim. He said, I told him, you see, you become advocate. Yani görüyor musun sen avukat oldun. So in this jurisdiction, your court, how many advocate? He said 5,000 advocate. Yani He was this sizin court. iş yerinizde o adliye sarayında kaç tane avukat var dedim, 5.000 dedim. In your district, according your previous birth, you are all become advocate. Yani sizin önceki yaptığınız faaliyetlere göre hepiniz avukat oldunuz dedim. But if you do properly, Ama uygun şekilde yaparsan, then some advocate, they live like luxurious life. Bazı avukatlar çok lüks bir yaşam yaşıyor. And some advocate, they cannot get to smoke the bidi. The money is not also available, they smoking for bidi. Yani bazı avukatlar da o kadar sefil hayat yaşıyorlar ki ot içmek için bile para bulamıyorlar. So why happened that? Neden böyle They oluyor? all are advocate. Hepsi avukat. Did you got the point? Noktayı anladınız mı?
So, you didn't got the point? So, it means if this is our free will. Bu bizim özgür irademiz. From our previous life we become advocates. Yani biz kendi önceki yaşamımızdan avukat oluyoruz. And now we got the certificate, we pass everything, we become advocates. Yani şimdi de sınavları geçiyoruz, avukat alıyoruz. If you will not practice properly, Eğer uygun şekilde pratik yapmazsan, that is in your hand. o sizin elinizde değil. If Yani you senin elinde. if you properly practice, then you will get. Because advocate already you got, but if you luxurious life, you will purchase WM car and many Yani, things, no. Nasıl olsa avukat oldun, yani artık avukatlık sertifikan var. Sadece uygun şekilde yapman gerekiyor. O zaman BMW'ne sahip olabilirsin, lüks bir yaşama sahip olabilirsin. So according our karma, we got the human worth. Ve karmamıza göre, yaptığımız karmik faaliyetlere göre insan yaşamını elde ediyoruz. So it is Lord's, it is our karma because we didn't summon the dog, hog, they are also human. Yes, they are also living entities. Yani çünkü başka canlı varlıklar da var, köpekler var, domuzlar var, bunlar da canlı. But previously we did something, we got the human worth. Ama önceden yaptığımız faaliyetler nedeniyle insan yaşamına sahip olduk. If you meet, this is the oil in our hand. If you properly utilize this human worth, Bu bizim elimizde ve insan yaşamını uygun şekilde kullanırsak, then you will go to top level. o zaman en üst seviyeye gidersiniz. And if you lazy crazy, Ama tembel ve çılgın şeyler yaparsanız, then you will not get nothing. ama hiçbir şeye sahip olamayacaksınız. This is the choice. Bu seçim. Which airlines you would choose? Hangi hava yoluyla uçacaksınız? We got same. Aynı şey. Okay. Question. In the beginning of the class, you said about 5 quality we can use in devotion service. Just envy we cannot use. Yes. I just couldn't understand how we can use last. Last. Yeah. Bu dersinin başında dediniz ki anartalardan 6 tane anartadan 5 tanesini Krishna'nın hizmetinde kullanabiliriz ama haseti kullanamayız dediniz. Bu 5 taneyi nasıl olur da biz kullanabiliyoruz? Örneğin şehveti nasıl Krishna'nın hizmetinde kullanabiliriz? Kama Krishna Karmarpane. In our Acharya says, Kam Krishna Karmarpane. Kam the lust. Engage in Krishna's activities. Yani burada bizim Acharya'mız söylüyor. Şehveti Krishna'nın hizmetinde meşgul et. What you Kam, you understand what? Nedir? Sex or Kam is material desire. Yani şehvet seks mi yoksa maddi arzu mu? Ne anlıyorsunuz? Not that. Material things. Not material, but when you want something. So Doesn't you matter. want something means to offer to Krishna. You want some nice car, give to Krishna. Yani o zaman bir şeylere sahip olmak istiyorsan onu Krishna'ya sun. Yani iyi Everything. bir araba istiyorsan onu Krishna'ya sun. That's why they say Kam Krishna Karmarpane, Lobha Krishna Bhakti Dhani. O yüzden böyle. Lobha means, you don't understand Kam? Yeah, yeah. Everything can offer to Krishna. Her şeyi Krishna'ya sunabilirsiniz. So, low in the greedy, that also you can offer to Krishna. Bütün bu açgözlülüğü de Krishna'ya sunabilirsiniz. How can utilize the greedy for Krishna service? Yani açgözlülüğü Krishna'nın hizmetinde nasıl kullanırsınız? How? Nasıl? You can be greedy for service, for reading, for For chanting, For for chanting. not 16 round, I can do 32 round. yeah. I can eat too much Yeah. prasad. 32 tur yapacağım, You çok can fazla buy- praşadam yiyeceğim. So the greedy, because you do the greedy for, but in that greedy you can do this thing. I can meditate at 3 hour, 4 hour, can meditate Krishna. You can chant 64 round.
Yani Integrate you can put. 3-4 saat Krishna'ya medite olacağım, 64 tur yapacağım. Yani Krishna için aç gözlü. Okay. Yes. So this way, anger and everything you can use for Krishna. Yani öfkeyle her şeyi Krishna'nın hizmetinde kullanabilirsin. Yes, Turkish'ten. Yes. Ben Yudhishthira hakkında bilgi almak istiyorum. Yudhishthira Maharaj ve onun köpeğiyle ilgili hikayesi. I would like to get information about Yudhishthir Maharaj and his dog. His Dog. dog. Yani onun köpeği neyi temsil ediyor aslında? What the dog is representing. It's a big question. Bu çok büyük bir soru. So where you heard this? Bunu nereden duydun? I don't know. He's big researcher. Oh, Krishna. Yudhishthira Maharaj is the personification of religion. Dharma. Yudhishthir Maharaj Dharma'nın yani dinin şahıslanmış hali. No, Dharma, no? So he is personification of Dharma. Dharma'nın şahsı. And you know Dharma, they have, if you go to Yudhishthira Maharaj's previous life, Yudhishthir Maharaj'ın bir önceki yaşamına giderseniz, bakarsanız, and Dharma Raj, he is the death personified God. Dharmaraj ölüm tanrısı, ölümün şahıslanmış hali. And he will decide what, if someone do something, what body he will take. Yani o birisinin yaptığı faaliyetlere göre hangi bedeni alacağını karar veren kişi. And Dharma also represent occupation. Dharma aynı zamanda mesleği de temsil ediyor. Like the water Dharma means dharet, who contains, like water, fire. If you take out the occupation thing, then that will be not become that. Yani doğasını gösteriyor. Yani bu doğasını alırsanız o zaman ölür yani. So the Yudhishthira Maharaj, when he the Dharmaraj, the Yamraj. Yani Yudhishthir Maharaj, Dharmaraj, Yamaraj'dı. So he become the Dharmaraj, like Yamraj become Yudhishthira Maharaj. Yamaraj, Yudhishthir Maharaj oldu. The Dharma become three. Yani Dharma 3 oldu. Appear three personality. 3 şahıs olarak gelir. Only not Yudhishthira Maharaj. Sadece Yudhishthir Maharaj değil. He is also one. Birisi o. Vidur also. Vidura He diye. is also Dharma. He is also representative of Dharma. O da Dharma. Also that time one person, he was low born, Chandal. He was also Dharma. O zaman düşük doğuma sahip olan bir çandal vardı. O da Dharma'ydı. The three person become the personification of the religion. Ve bu 3 kişi dinin şahıslanmış hali oldular. Did you understand? All of you understand? Or Yeah. did you understand this? Anladınız mı? Because this, the personification Dharma, they appear three personality in Yudhishthira Maharaj's time. Yudhishthir Maharaj'ın zamanında Dharma'nın şahıslanmış hali 3 kişide şahıslandı. And